Yerleşimin tüm sakinleri bizi karşılamak için sokaklarda bulunuyordu döndüğümüzde, ama aralarında şu kişileri göremediğimiz için hayal kırıklığına uğradık. Macri ve Arnold'un yüzleri. Alt bölgeden birçok Çukçi kasabası ana DYR köye varmıştı ama hiçbir şey duyulmamıştı. Kayıp adamlar. Artık ayrıldıklarından beri 45 gün geçmişti, nehir kenarında kamp kurdu ve eğer ölmedikleri ya da öldürülmedikçe uzun zaman önce varmış olmalıydı. Aramaya bir grup göndermeliydim ama hangi yöne gittiğine dair en ufak bir fikrim yoktu. Gitmişlerdi ya da onları taşıyan tarafın niyetleri uzakta ve o büyük yerlerde bir gezgin Çukçi grubu aramak stepler, ortada kayıp bir gemi aramak kadar umutsuzdu. Pasifik Okyanusu'ndan ve çok daha tehlikeliydi. Sadece bekleyebilirdik, bu yüzden en iyisini umuyordu. Sonraki ilk haftayı geçirdik. Dinlenerek geri döndük, günlüklerimizi yazdık ve bir rapor hazırladık. Keşiflerimiz, özel kurye ile binbaşıya iletilecek. Bu dönemde çok sayıda vahşi, dolaşan yerli, Çukçiler, Lamutkis, Lamut, Kiz ve birkaç korak yerleşime girdi. Kürklerini ve morz dişlerini tütüne değiştirmek için bize çeşitli özelliklerini incelemek için mükemmel fırsatlar ve yaşam biçimleri. Bizi en büyük zamanlarda ziyaret eden gezgin Çukçiler sayı, Kuzeydoğu'daki en güçlü kabile olduğu anlaşılıyordu. Sibirya'yı ve generalleriyle bizi çok olumlu etkiledi görünüş ve davranış. Elbiseleri dışında, neredeyse hiç yapamadılar. Kuzey Amerika Kızılderililerinden ayrılmıştır, birçoğu vahşi erkekliğin en az uzun, atletik ve güçlü örnekleri hiç görmemiştim. Bunlar, temel bir özellikten farklılık göstermezdi. Gezgin Koraklar, onların gelenekleri, dini ve yaşam tarzı benim zaten tarif edilmiş. Lamutkiler ise tamamen farklı bir ırktı ve benziyorlardı. Çukçaylar ise sadece göçebe alışkanlıklarıyla hareket ediyordu. Buradaki tüm yerliler Kuzeydoğu Sibirya, Kamçadallar, Çuancelar ve Yukagirler hariç, kısmen Ruslaştırılmış olanlar, şu kişilerden birine veya diğerine istifle geçilebilir 3 harika sınıf. Bunlardan ilki kuzey olarak adlandırılabilir Amerikan Kızılderili sınıfı, dolaşan ve yerleşik Çukçilerden oluşur ve Koraksta'da bulunmakta ve 160. yüzyıl arasında yer alan Sibirya'nın o kısmını kapsar. Doğu Boylam Meridyeni ve Bering Boğazı. Tek sınıf Rus işgaline karşı başarılı bir direniş yapmış ve şüphesiz en cesur ve en bağımsız vahşileri kucaklar. Sibirya. Bu dersin tamamı daha fazla olduğunu düşünmüyorum. 6 ya da 8 bin kişi, ancak Rusların tahminlerine göre çok daha büyükler. İkinci sınıf, Doğu Sibirya'daki tüm yerlileri kapsıyor, açıkça ve kesin olarak Moğol kökenlidirler, bunlar arasında Tunguslar, Lamutkiler, Mançular ve Amur'un Gilyakları River. Muhtemelen her iki alandan daha geniş bir alanı kaplar. Diğer sınıflar bir arada, temsilcileri batıya kadar bulunur. Yenisey ve doğuda Anadirsa kadar 169 derece doğu uzunluğunda yer almaktadır. Tek bu sınıfın şimdiye kadar gördüğüm dalları Lamutkis ve Tunguslar. Neredeyse tamamen birbirleri, ikisi de çok ince düz siyah saçlı, koyu zeytin tenli yapılı erkekler, hayır sakalları ve az çok eğik gözleri. Bir Çukçi'ye benzemiyorlar ya da bir Korak, bir Çinli bir kişinin bir Komenç veya Siaks'a benzemesi gibi. Kıyafetleri çok tuhaf. Kürklü bir kapüşondan, sıkı kürkten oluşur pantolon, kısa geyik derisi botlar, yumuşak esnek bir mason önlüğü buckskin ve boncuklar ile metal parçalarıyla süslenmiş ve çok medeni bir tarzda kesilmiş tek görünümlü bir ceketi geyik derisi ve uzun renkli rengeyi iplikleriyle süslenmişti. Saçları çenil şeklinde yapılmış. Birini asla göremezsiniz, yoksa bir tür kıyafet ya da üniforma giymiş izlenimini veriyor. Erkekler ve kadınlar kıyafet ve kıyafet açısından birbirlerine çok benziyor, görünüşü ve yabancıdan ayrılmaz. Mesela Çukçiler ve Koraklar, rengeyi göçebeleridir ancak biraz farklılık gösterirler ilkilerden yaşam tarzlarına göre. Çadırları daha küçük ve farklı şekilde inşa edilmişti ve çadır direklerini sürüklemek yerine Çukçaylar gibi yere bırakırlar, kampı kırıp ya yenilerini kesin ya da kalan çerçevelerden faydalanın. Diğer grupların yanında durmak. Bu şekilde çadır direkleri simge yapım görevi görür ve bir günlük yolculuk, bir çerçeve koleksiyonundan diğerine geçmek. Az sayıda Tunguslar veya Lamutkiler çok sayıda geyiğe sahiptir. 2 ya da 300 büyük bir sürü olarak kabul edilir ve bundan daha fazlasına sahip olan bir adam bir tür milyoner olarak görülürdü. Böyle sürüler arasında bulunur. Kuzey Kamçatka'daki Koraklar 5 ila 10 bin arasında değişmektedir. Giziga'nın batısında hiç görülmemişti.
Ancak Tunguslar az sayıda silahını kullanır, geyikleri daha iyi ve daha çeşitli şekillerde kullanmaktan daha iyi koraklar. Sonuncular nadiren geyiklerine biner veya onları taşımaya eğitirler, sürüleri varken, Tunguslar ikisini de yapıyor. Tunguslar yumuşak ve samimi bir insandır. Kolayca yönetilen ve kolayca etkilenen bir tutum ve görünüşe göre bu kadar geniş bir ülkeyi daha fazla aşarak diğer kabilelerin acısını yaşamaktan başka herhangi bir saldırgan güç veya kendi tutkunu olarak gösteriyorlar. Orijinal dini şamanizmdi, ancak artık neredeyse evrensel olarak Greko-Rus inancını ve Hristiyan isimler alırlar. Ayrıca boyun eğmediklerini de kabul ederler, Çar'ın yetkisini alacak ve düzenli yıllık kürklü haraç ödeyecek. Avrupa pazarına ulaşan neredeyse tüm Sibirya sincap derileri Rus tüccarlar tarafından gezgin Tunguslardan satın alınmaktadır. Okhotsk Denizi. Okhotsk yerleşiminden ayrıldığımda, Okhotsk düşüşünde 1867'de orada 70.000'den fazla sincap vardı bir Rus tüccarın ellerinde ve bu sadece küçük bir parça. O yaz boyunca Tunguslar tarafından yakalanan tam sayı. Lamutkiler, Tungusların birinci kuzenleri, sayıca daha azdır ama yaşıyorlar tam olarak aynı şekilde. 3-4 kişiden fazlasını hiç görmedim. 2 yıl boyunca neredeyse sürekli seyahat eden gruplar, Kuzeydoğu Sibirya. Üçüncü büyük yerli sınıfı Türklerdir. Sadece aşağıdakilerden oluşur: Yakutlar, Yahkootlar, çoğunlukla Lena Nehri boyunca başları Arktik Okyanusu'na kadar uzanır. Kökenleri bilinmemektedir, ancak dillerinin Türkçe veya modern Osmanlı'ya benzediği söylenir, bu yüzden alt sınıftan bir Konstantinopolislinin sohbet edebileceği bir yakından Lena'dan bir Yakut ile oldukça iyi bir şey. Yeterli olmadığım için pişman oluyorum. Sibirya'dayken karşılaştırmalı filolojiye ilgi duyarak derlemek için Yakut dilinin bir kelime dağarcığı ve dil bilgisi. Harika oldu, bunu yapma fırsatları vardı. Ancak o dönemde bunun farkında değildi. Türkçeye çok benziyordu ve sadece anlaşılmaz bir jargon, sadece aktif olanı kanıtlayan Yakutların Babil Kulesi'nin inşasına katılımı. Bu kabilenin büyük kısmı Asya Kutbu'nun hemen çevresinde yerleşmiştir. Soğuktan sonra şüphesiz daha düşük bir sıcaklığa dayanabilirler. Sibirya'daki diğer yerlilerden daha az acı çekti. Bunlar şu şekilde adlandırılır: Rus Kaşif Rangel, demir adamlar ve hak ediyorlar isim. Yakutsk'taki termometre, birkaç binlerce, bunların ortalaması 3 kış ayında yerleşmiştir. Sıfırın altında 37 derece, ama bu şiddetli soğuk görünmüyor onlara en ufak bir rahatsızlık vermek için. Onları bir süredir gördüm. Eksi 40 derece sıcaklık, sadece gömlek ve bir koyun derisi ceket giymiş, sokakta sessizce duruyor, konuşup gülüyor, sanki bir hoş bir yaz günü ve ılık havanın tadını çıkarıyorlardı. Bunlar tüm Kuzey Asya'nın en tutumlu ve çalışkan yerlileri. Bu bir Sibirya'da bir deyim var ki, bir yakut alırsan onu soy çıplak ve onu büyük, ıssız bir bozkırın ortasına bıraktı ve bir yıl dolduğunda oraya geri dönersin. Büyük ve rahat bir evde, ahırlarla çevrili ve saman sürüleri, at ve sığır sürülerine sahip olmak ve eğlenmek bir patrik gibi. Hepsi Ruslar tarafından aşağı yukarı medenileştirildi, cinsel ilişkiye girmiş ve Rus görgü kurallarını ile dinini benimsemiştir. Yunan Kilisesi. Lena boyunca yerleşenler çavdar ve saman yetiştiriyor, besliyor. Sibirya atları ve sığırları, sürüleri ve ağırlıklı olarak kaba topraklarla beslenir. Siyah ekmek, süt, tereyağı ve at eti. Kötü şöhretlidirler açgözlükler. Hepsi, topor, yani kısa fişekleri kullanmada çok ustadır. Rus baltası ve sadece bu aletle ilkel bir alete girecek orman, ağaçları kesmek, kereste ve tahta kesmek ve rahat bir ev, hatta panelli kapılar ve pencere kanatlarına kadar tamamlanmıştı. Kuzeydoğu Sibirya'da yapabilen tek yerli halklar onlardır. Sürekli çalışmaya istekli olurlar. Bu üç büyük sınıf, yani Amerikan Kızılderilileri, Moğollar yerliler ve Turko-Yakut yerlileri, tüm yerli halkı oluşturur. Kuzeydoğu Sibirya'nın sakinleri Kamçadallar hariç, Çağınsız ve Yukagirler. Dipnot, birkaç Eskimo benzeri var Bering Boğazı yakınlarında kalıcı yerleşimlerde yaşayan yerliler, ama biz yaşadık, onları görmedim. Sonuncular Rus etkisiyle öyle bir şekilde değiştirilmiştir ki, hangi sınıfa en yakın müttefik olduklarını söylemenin zor olduğunu ve etnolog kısa süre sonra tüm görevden alınacak sorunun kaçınılmaz yok oluşlarıyla değerlendirilmesi. Dıçaenslar ve Yukagirler zaten kabilelerin sadece parçalarına dönüşmüştürler ve dilleri mevcut nesil ile birlikte yok olacak. Anadirk'ta en çok gördüğümüz yerliler, benim de daha önce gördüğüm gibiydi dedi Çukçis. Sık sık büyük gruplarla bizi ziyaret ettiler
ve saf ve çocukça davranışlarıyla bize büyük eğlence sundu. Amerikalılar, Amerikan enstrümanları ve meraklılar üzerine yorumlar genellikle Amerikan ürünlerini incelemek için üretirdik. Ay1 grubun yaşadığı büyük şaşkınlığı asla unutmayacak bir keresinde tarla camımdan bakmıştı. Bir kez denemiştim soğuk bir gün dışarıda ve oldukça fazla Çukçi ile Yukagir kalabalığı vardı etrafımda toplanıp ne yaptığımı görmek için. Meraklarını gözlemleyerek, bardağı birine verdim ve ona bakmasını söyledim. Başka bir yerli, ovada öne çıkıyordu, belki 100 yard mesafede. Boşluğun ifadesi, yarı inanmaz bir şaşkınlık, yavaş yavaş yüzüne çöktü. Görünüşe göre birkaç adım yakında büyütülmüş o yerli, karşı konulmaz derecede komik. Bir an bile hayal etmedi ki bu bir sadece optik illüzyon, harika enstrümanın adamı fiziksel olarak 100 kişilik mesafeden taşıdı, durduğu yere kadar birkaç metre yukarı kadar uzanır ve bardağı kendi bardağı tuttuğu sırada bir eliyle gözleri uzattı, diğer elini uzatıp yakalamaya çalıştı onu. Büyük şaşkınlıkla yapamadığını fark ederek ayrıldı camı ve adamın eskisi gibi sessizce durduğunu gördüm, 100 metre ötede uzaklaş. O zaman aklına şu fikir geldi ki, keşke yapabilse bu gizemli aleti gözlerine yeterince hızlı yaklaştıracaktı, adamı yukarı çıkmak üzere şaşırtmak, belki de onu yakalamak yarı yolda ve nasıl yapıldığını öğrenin. Buna göre camı yüzüne çok yavaş bir şekilde, adamı izliyordu dikkatle, haksız bir avantaj kullanmadığını ve başlamadığını görmek için çok erken, gözlerinin 1 santim yakınına kadar geldi ve sonra baktı, aniden içinden geçti. Ama faydası yoktu. Adam hemen yanındaydı, yine onu bulmuştu ama oraya nasıl geldiğini bilmiyordu. Belki yapabilirdi, aniden koşarsa yakalardı ve denedi. Ancak bu, önceki deneylerinden daha başarılı değildi ve diğeri yerliler ona tam bir hayranlıkla baktı, ne olduğunu merak ediyordu, tüm bu tekil hareketlerle uğraşmaya çalışıyordu. Çaba gösterdi, büyük heyecanla adamın büyüdüğünü onlara anlatın. Görünüşe göre kol mesafesindeydi ama ona dokunamıyordu. Onun yoldaşlar elbette adamın hiç hareket ettiğini öfkeyle reddettiler ve bu masum olup olmadığı konusunda öfkeli bir tartışmaya girdiler, baygın adam onların yanında olup olmadığı için. Yerli olumlu yaklaşımı sürdürdü, bana hitap etti ama sarsıldı kahkaha, cevap veremedim ve koşmaya başladı. Görmek için adamı öğrenin ve onun büyüdüp yetiştirilmediğini ve nasıl olduğunu öğrenin. Bir anda 100 yard uzağa taşınmış gibi hissediliyor gibi. Zaman. Bu bilim keşiflerine aşina olan biz, neredeyse hiç bunu yapamayız. Tamamen eğitimsiz bir vahşiye için nasıl göründüklerini fark ederler, ama eğer üstün varlıklar ırkı Mars gezegeninden gelmeli ve bize göstermeli bir adamın 2 farklı şekilde bulunmasını sağlayan gizemli bir enstrüman. Aynı anda bir yerde, bir Çukçi, bir tarla camından bakıyor. Bundan kısa bir süre sonra bir gece büyük bir ovada kamp kurdum, Anadisk yakınlarında, aynı yerlilerden oluşan bir grupla ve doğudan özel bir haberci tarafından gelen bir not, onu okumakla meşguldüm kamp ateşinin yanında. Birkaç esprili pasajda yüksek sesle gülmek, bunun üzerine yerliler dirsekleriyle birbirlerine dokundu ve bana önemli ölçüde işaret etti, hatta, sadece şuna bak deli Amerikalı. Şimdi ona ne oldu? Sonunda onlardan biri, yaşlı gri saçlı bir adam, neye güldüğümü sordu. Neden, dedi, ben de, buna gülüyorum, dedim ve kağıda işaret ettim. Eski adam bir an düşündü, notları diğerleriyle karşılaştırdı ve hepsi bunu düşündü, ama kimse başarılı olamadı. Anlaşılmaz kahkahalarımın sebebi hakkında bir ışık var. Birkaç dakika sonra yaşlı adam yarı yanmış bir çubuğu aldı, o da yanında yatıyordu ateşi ve şöyle dedi, şimdi bu çubukta bir bakayım dakikasını ve sonra gülmek, sen ne düşünürsün? Neden, dedim açık bir şekilde, seni aptal sanırım. Peki, diye ciddiyetle karşılık verdi, tam olarak senin hakkındaki düşünceye tam olarak bu. Öyle görünüyordu, böyle çılgınca birçok görüşümüzün çok memnun olduğunu görmek, davranış tam olarak aynı zamana uydu. Bir çubuğa bakıp gülerek ve bir kağıda bakıp gülmek ona eşit derecede geliyordu, saçma. Çukçiler ve Korakların dilleri hiç olmamıştır yazıya indirildi, bildiğim kadarıyla bu kabilelerden hiçbiri de değil. Fikirlerinizi işaretlerle veya resimlerle ifade etmeye hiç çalışmak istiyorsunuz? Yazılı düşünce birçoğu için imkansız bir gebe. Belki de hayal edilebilir, resimli olanı ne kadar hayranlık ve şaşkın bir merakla inceliyorlar. Gazetelerde bazen denizciler tarafından verilir, kıyıyı ziyaret eden balina avcılığı gemileri. Bazı fotoğraflar aşina oldukları şeylerin temsilleri olarak tanınırlar, ancak çok daha fazlası ise Azteklerin hiyeroglifleri.
Bir Korağın bir zamanlar Frank Leslie's Illustrated'dan eski, yırtık bir moda tabağı hayali figürlerin 3 ya da 4 tam boylu figür içeren gazetesi Hanımlar, en geniş kapsamlı krinolinin moda olarak zaman belirlendi. Zavallı Korak, bunların ne olduğunu sık sık merak ettiğini söyledi. İlginç nesneler olabilir ve şimdi, bir Amerikalı olduğum için, belki de ona söyleyebilirdi. Görünüşe göre en ufak bir şüphesi yoktu, insanları temsil etmek için tasarlanmışlardı. Ona şöyle söyledim ki onun adlandırdığı gibi ilginç nesneler Amerikalı kadınlardı. Patladı, "Taye," diye şaşkınlıkla sordu ve merakla sordu, "Ülkenizdeki tüm kadınlar en altta bu kadar büyük mü?" O hanımların kıyafetlerine ciddi bir yansıma vardı ve cesaretim yoktu büyüklüğün yapay olduğunu söylemek ama sadece üzgün bir şekilde yanıt vermek öyleydi. Merakla ayaklarıma baktı, sonra da fotoğraf ve sonra tekrar ayaklarımın dibinde, sanki bir şeyler izlemeye çalışıyormuş gibi Amerikalı erkek ile Amerikalı kadın arasındaki benzerlik, ama o bunu başaramadı ve akıllıca bir şekilde onların geniş bir şekilde farklı türler. Bu gazetelerden alınan fotoğraflar bazen meraklı amaçlarla kullanılıyor. İçinde ana disk yakınlarında Hristiyanlaşmış ama cahil bir yerlinin kulübesi, bir zamanlar Harper's Weekly'den kesilmiş bir tümgeneral portresini gördüm. Dix, çerçevelenmiş, odanın bir köşesine asılmış ve bir Rus azizi. Dumanlı yüzünün önünde altın renkli bir mum yanıyordu ve her gece ve sabah bir düzine yerli haç açtı ve Amerika Birleşik Devletleri ordusundaki bir tümgenerale dua ettiler. O kayıtlara geçen tek örnektir, bir tümgeneralin ölmeden bir aziz onuruna yükseltilmişti. Bize söylendiği gibi, İngiltere'nin Aziz George'u aslında yozlaşmış bir orduydu, Kapadokya'nın müteahhidi olarak görev yaptı, ancak uzun süre aziz ilan edildi ölümünden sonra, sözleşmelerinin anısı kalmadığında. Çünkü Tümgeneral Dix ise aynı zamanda Paris'te Amerika Birleşik Devletleri Bakanı ve Sibirya'da bir aziz. Gezginin zorlukları için ödüllendirdiği az sayıdaki zevklerden biridir ve uzak kuzeydeki yaşam tehlikeleri ise yoktur. Muhteşem auroral gösterilerden daha parlak veya daha uzun hatırlanan uzun kutup gecesinin karanlığını zaman zaman aydınlatan ve göksel bir ihtişamla tüm gökyüzü göğünün tüm mavi vaultunu aydınlat. Hayır, diğer doğal fenomen çok büyük, çok gizemli, çok korkunç, bu kadar olağanüstü ihtişam. Ölümlülerden gizleyen perde gözler, sonsuz tahtın görkemi bir kenara çekilmiş gibi görünüyor ve hayranlık beholder, günlük hayatının atmosferinden çıkarılarak Tanrı'nın anında varlığı. 20 Şubat'ta, hepimiz birlikte yaşarken Anadisk, Kutburun bölgesinin en görkemli gösterilerinden biri burada gerçekleşmiştir. 50 yıldan fazla süredir orada gözlemlenen aurora ve bu parlaklık öyle olağanüstü ve olağanüstü bir parlaklık sergiliyordu ki, yerlileri bile şaşırtıyor ve korkutuyor. Soğuk, karanlık ama açıktı kış gecesi ve akşamın erken saatlerindeki gökyüzü zaten olan muhteşem aydınlatmanın hiçbir izi yok hazır. Kuzeyde ara sıra birkaç lentin sallandığını ve bir karanlığın üzerinde yükselen ayın hafif parıltısı gibi nehrin kenarındaki çalılık kuşağı, ama bunlar yaygındı ve herhangi bir uyarı ya da açıklama yapılmamıştı. Akşam geç saatlerde, tam yatmaya hazırlanırken Dodd tesadüfen dışarı çıktı bir an köpeklerine bakmak için, ama varır ulaşmaz girişin dış kapısından sonra hızla geri geldi, yüzü alev alev içinde heyecanla, bağırarak, "Cannon! Robinson, çabuk çık!" ile köyün yanıyor olduğuna dair belirsiz bir izlenimle fırladım ve kürklerimi giymek için durmadan, aceleyle yelpiği dışarı çıkardım, yakından takip ettim Robinson, Harder ve Smith tarafından. Oradaki açık havaya çıktığımızda aniden şaşkın gözlerimizin önünde en büyük canlı gösteri patladı, zihnin tasavvur edebileceği göz kamaştırıcı ışık ve renk. Bütün evren yanıyor gibiydi. Parlak prizmatik geniş bir kemer renkler gökyüzünü doğudan batıya devasa bir gökkuşağı gibi kaplıyordu, uzun bir kızıl ve sarı şeritli kenar yukarı uzanıyordu konveks kenarından en zenitine kadar. Bir veya iki aralıklarla saniyeler, geniş, parlak bantlar, kemerle paralel olarak aniden yükseldi, kuzey ufkundan hızlı, istikrarlı bir görkemle süpürüldü tüm gökyüzünde, fosforesan ışık uzun kırıcıları gibi sınırsız bir uzay okyanusundan geliyordu. Geniş kemerin her bir parçası anlık sallanıyor, titriyordu ve değişen renk ile kenarını çevreleyen parlak lentler kenarı, büyük kıvrımlarla ileri geri sürünüyordu, sanki ateşli kılıcı gibi. Eden'in kapısındaki melek, bir anda büyük auroral gökkuşağı, tüm titreyen lenimleri yavaşça zenite doğru hareket etmeye başladı ve tam altında aynı parlaklıkta ikinci bir kemer oluşmuş, uzun ve sert,
ince renkli mızraklardan oluşan bir sıra yukarı doğru kuzey yıldızı, göksel ordunun bir taburu gibi silah sunan komuta eden meleği. Her an gösteri doğaüstü bir şekilde artıyor görkem. Aydınlık bantlar, bir kişinin telleri gibi hızla döndü. Gökyüzün karşısında büyük ışık çarkı, lentler aceleyle geri döndü ve kemerlerin uçlarından hızlı ve titrek bir hareketle ileri merkez ve ara sıra büyük bir kızıl dalga yükselirdi kuzeyden ve tüm gökyüzünü renklerle doldurur, renk tonlarıyla dolur beyaz, karlı toprak, pembe yansımasıyla geniş ve geniş. Ama kehanetin sözleri ve gökyüzü kana dönecek, dudaklarımda belirdi, kızıl aniden kayboldu ve canlı turuncu bir şimşek parıltısı genişliğiyle bizi şaşırttı, her şeyi saran parıltısı, güney ufkuna kadar uzanan atmosferin tüm hacmi aniden alev almış olsaydı. Hatta bir an nefesimi tuttum, o muazzam çarpma sesini dinledim. Bana bu ani canlı patlamadan sonra gelmeli gibi gelen gök gürültüsü ışık, ama gökte ya da yerde hiçbir ses yoktu, gece yarısı sessizliği, aceleyle mırıldanan dualar dışında korkmuş bir yerli, yanımda haç çaldı ve diz çöktü Tanrı'nın görünür görkeminin önünde. Mümkün olduğunu hayal edemiyordum, hatta yüce gücün bile ihtişamına katkı sağlayabileceği bir ek. Şimdi göründüğü gibi aurora, kırmızı ve mavilerin hızlı dönüşümleri, gökyüzündeki yeşil ve sarı, beyazdan çok canlı yansıyordu karın yüzeyi, tüm dünya şimdi kanla dolu ve sonra soluk, korkunç yeşil bir atmosferde titriyor. Ki bu iki güçlü kızıl ve sarı kemerler. Ama son henüz değildi. Yukarı bakarak izlerken bu büyük göksel gelgitlerin hızlı iniş çıkışlarıyla yüzleşiyor. Renkli ışık, görkemli vahiyin son mühürü aniden ortaya çıktı, kırıldı ve her iki kemerde aynı anda bine kadar titredi paralel dik çubuklar, her biri düzenli olarak gösteriliyor. Güneş spektrumunun ana renklerini yukarıdan aşağıya sıralayın. Ufuktan ufka iki devasa, kıvrımlı köprü uzanıyordu, neredeyse görmeyi beklediğimiz renkli parmaklıklardan, geçerken ve başka bir dünyanın parlak sakinlerini tekrar geçiyorlar. Çığlıklar arasında şaşkınlık ve "Allah merhamet etsin" diye haykırışlar yerliler, bu sayısız çubuk ileri geri hareket etmeye başladı, her iki kemer boyunca hızlı dans hareketi, geçerken birbirlerini öyle şaşırtıcı bir hızla sağa sola atıyorlar ki göz, onları takip etmeye çalışırken kaybolmuştu. Tüm iç bükey gökyüzü büyük bir dönen kaleidoskopa dönüşmüş gibiydi, kırılmış gökkuşakları. Böyle bir aurora hayal bile etmemiştim ve itiraf etmekten utanmıyorum ki bu muhteşem bir aurora an beni hayret etti ve neredeyse korkuttu. Tüm gökyüzü, zenitten itibaren horizona ise, renk ve ateşin erimiş bir denizi, kızıl ve mor ve kızıl ve yeşil ve renkler için hiçbir şey yok, dilde kelimeler ve zihinde fikir yok, sadece olabilir görünürken tasarlanmışlar. İşaretler ve haberetler, gökyüzü bir dünyanın yok oluşunu müjdeleyecek kadar büyüktü, gökyüzünün yarısını bir anlığına kaplayan zengin titreyen renkler ve sonra yaz yıldırımı gibi kayboldu, parlak yeşil lentler hızlı ama sessizce zenitin üzerinden fırladı, binlerce iki muhteşem kemer halinde birbirinin yanından geçen çeşitli parmaklıklar ve gezegenler arası uzaylardan gelen büyük parlak dalgalar ve sığ zeminde parlak bir ihtişam hatları kıran karanlık bir dünyanın atmosferi. İki kemer parmaklıklara ayrıldığında aurora en büyük ihtişamı ve o zamandan itibaren yavaş yavaş doğaüstü güzelliği ama yavaş yavaş soğudu. İlk kemer parçalandı ve kısa süre sonra ikincisi, renk parlamaları giderek daha az ortaya çıkıyordu, parlak bantlar zenit boyunca dönmeyi bıraktı ve bir saat sonra karanlık yıldızlı gökyüzünde bize hatırlatacak hiçbir şey kalmamıştı. Aurora, sadece birkaç soluk Magellan bulutu ve parlak buhar vardı. Şubat ayı yavaş yavaş geçip gitti ve Mart bizi hareketsiz buldu, Anadirk'ta yaşıyordu, Major'dan ya da binbaşıdan haber almadan. Kayıp adamlar, Arnold ve Macri. Artık 57 gün geçmişti, Anadir'in Altner'indeki kamplarını terk ettiler ve biz bundan korkmaya başladık, bir daha asla görünmeyeceklerdi. İster aç kalmışlar, ister donmuş olsunlar, Bering Boğazı'nın güneyindeki büyük ıssız bir ovada ölüme erdi ya da Çukçaylar tarafından öldürüldüklerini tahmin edemedik, ama onların uzun süredir yokluk, talihsizlikle karşılaştıklarının kanıtıydı. Geçtiğimiz rotadan hiç memnun değildim, Şestakova'dan Anadir'sa, çorak olması nedeniyle ve büyük kanal üzerinden ağır telgraf direklerinin taşınmasının imkansızlığı geçildiği birkaç ormanlık nehirden gelen karlı bozkırlar. Ay buna göre 4 Mart'ta Anadirk'tan 5 köpek kızağı ile yola çıktı, Ana-DYR ile kaynaklar arasında daha iyi bir güzergah bulmaya çalışmak, Penjina Nehri'nin bir kısmı.
Ayrılışımızdan 3 gün sonra, Penjina'ya giden yolda, Giziga'dan özel bir haberci, bir mektup getiriyor binbaşıdan Okotsik tarihli, 19 Ocak. Ekte mektuplar vardı. Albay Bulkley, Ana DYR Nehri grubunun çıkarışını duyuruyor. Teğmen Makri yönetiminde ve kamplarının yerini gösteren bir harita vardı. Binbaşı şöyle yazdı: Tanrı korusun, Makri ve Parti Anadirsa varmadı. Hemen bu mektubu alındığında, onları teslim etmek için elinizden geleni yapın. Anadir'in ağzında çok uzun kış konaklamaları vardı. Orada bulundukları yerde Eylül ayında iniş yaptı. Makri'nin sadece Anadirsa teknelerle ulaşmak için tam kesin bir durum ve itiraf ediyorum ki Albay Bulkley'nin bana yaptığı gibi sürprizleri sevmiyorum. Çünkü şu anda görevimiz, onları kurtarmak için elimizden geleni yapmaktır. Nerede oldukları yerde ve her köpek kızağı bulmalısın, doldur köpek maması ve erzaklarla birlikte hemen Makri'nin peşine düştü kamp. Bu talimatları önceden tahmin etmiş ve uygulamıştım ve Makri'nin partisi, ya da en azından bulabildiğim tek şey, artık yaşıyordu Anadirk'ta. Ancak binbaşı bu mektubu yazdığında, yazmadı diyelim ki Dodd ve ben grubun inişini duysa gezgin Çukçiler ya da aramaya gitmeyi düşündüğümüz emirsiz. Özellikle bize yapmamamızı söylediğini biliyordu. Ana DYR nehrini bir sezon daha keşfetmeye çalıştı ama bunu başarmadı. Son yerleşimin ötesine geçmemizi bekliyorum. Aceleyle yazdım. Dodd'da devrilmiş kızağımın buz gibi koşucusu üzerine not, donmuş 2 operasyona dahil oldu ve kuryeyi Anadirsa gönderdi. Mektuplar. Postada ayrıca Kaptan Skim'ından bana gönderilen mektuplar da vardı. Şirket filosunun komutanı ve arkadaşım W.H. Doll'dan bir dizi, gemilerle San Francisco'ya dönmüş ve bana yazmıştı. Petropavlovk'ta birkaç gün durdu. Bana yalvardı, tüm bunlara rağmen bilimin kutsal çıkarları, tek bir böcek ya da canlıya izin vermemek, her türlü şey dikkatli gözümden kaçıyor. Ama mektubunu okurken kamp ateşinin yanında gece, diye düşündüm gülümseyerek. O karlı Sibirya bozkırlar ve 30 derece ile 40 derece sıcaklıklar pek sıcak değildi. Böceklerin büyümesi ve yayılmasına ne de çabalara uygun onların yakalanması ve korunması. Keşiflerin detaylı anlatımına girmeyeceğim. Teğmen Robinson ve ben daha uygulanabilir bir yol aramak için yola çıktık. Penjina Nehri ile Anadisk arasındaki hattımız için. Şunu bulduk: Anadisk nehir sistemi Penjina nehirlerinden ayrılmıştı, sadece kolayca geçilebilen alçak bir dağ sırtı ile ve bu, sonuncusunun bazı kollarını takip ederek, Havza ve Anadir'in kollarından birine iniş, Okotsik denizi ile arasında neredeyse kesintisiz su bağlantısı vardır. Bering Boğazı. Bu nehirler boyunca genellikle kereste bol miktarda bulunuyordu ve hiç yoksa, direkler kolayca sallara dağıtılabiliyordu. Bu şekilde belirtilen güzergah istenebilecek her şeydi ve, çok çalışmalarımızın sonuçlarından memnun kalarak 13 Mart'ta Anadisk. Bizi ilk tanıyan adamdan öğrendiğimize çok sevindik. Makri ve Arnold'un geldiği yerleşime girdi ve 5 yıl sonra dakikalar boyunca ellerini sıkıyor, tebrik ediyorduk, güvenli varışları ve onların hakkında sorularla boğulmaları, seyahatler ve maceralar ile uzun süreli yokluklarının nedenleri. 64 gündür gezgin Çukçilerle birlikte yaşıyorlardı ve yavaş yavaş ve dolambaçlı bir yoldan ilerliyorlar. Anadisk. Genel olarak iyi muamele görmüşlerdi ama grup seyahat ettikleri yerleşime ulaşmak için acele etmemişti ve hepsi günde 10 ya da 12 mil hızla taşıyordu. Ana DYR nehrinin güneyinde yer alan büyük ıssız bozkırların üzerinde. Büyük zorluklar yaşamışlardı, rengeyiklerinde yaşamıştı, haftalarca bağırsaklar ve donak, neredeyse hayattaydı. Sürekli haşerelerle birlikte, 2 uzun ayın büyük bir kısmını geçirmişti. Dumanlı Çukça özürleriyle ve bazen umutsuzluğa kapılmıştı. Bir Rus yerleşimine ulaşmak ya da tekrar medeni bir insan görmek, ama umut ve cesaret onları tüm bunlara direkt olarak ayakta tutmuştu ve onlarda öğle sonunda Anadirsa sağ salim ve sağlam vardı. Onların toplamı yerleşime girdiklerinde bagaj 1 litreydi. Amerikan bayrağına sarılmış viski. Hepimiz birlikte, olur olmaz birlikte, küçük evimizin üzerine bir direğe bayrak çektik, yarı kısmını geçen içkiden viski pançu yaptı. Kuzeydoğu Sibirya'da yaşamış adamların onuruna içti. Gezgin Çukçilerle 64 gün geçirdi ve yıldızları taşıdı ve yüzeydeki en vahşi, en az bilinen bölgede çizgiler küre. Artık yapılabilecek her şeyi başarmış olmuşum. Keşif yaptıktan sonra Giziga'ya dönüş için hazırlıklara başladık. Binbaşı beni orada Makri, Arnold, Robinson ile buluşmamı söylemişti ve Dodd, Nisan'ın 1'i ve Mart ayı şimdi hızla sona yaklaşıyordu. 20'sinde malzemelerimizi topladık ve Anadirs'in iyi kalpli, misafirperver insanları,
Uzun bir yola çıktık, Okhotsk denizi kıyısına giden kızak treni. Yolculuğumuz monoton ve sakindi ve Nisan'ın ikisinde, gece geç saatlerde, beyaz, ıssız bozkırı Per'in ve Malmovka'daki küçük düz tepeli yurta yaklaştı, Giziga'dan sadece 25 verst uzaklıktaydı. Burada yeni adamlarla tanıştık, köpekler ve kızaklar, binbaşı tarafından bizi karşılamak için gönderildi ve terk edildi yüklü kızaklarımız ve yorgun köpeklerimiz, Giziga kazaklarının hafif nartlarına oturduk ve bir ışıkla uzaklaştık. Yerleşime doğru parlak bir aurora. Saat 1 civarında uzaktan köpek havlamaları duyduk, birkaç dakika sonra sessiz köye öfkeyle koştuk ve durduk. Rus tüccar Vorebeof'un, Rebeov, evinin önünde önceki sonbaharda yaşadığımız ve bulmayı beklediğimiz yerleri binbaşı. Kızağımdan fırladım ve aralarında el sıkışarak ilerlemeye başladım. Sıcak, karanlık bir odaya girince, "F.S. Tavayışa," diye bağırdım, uyuyan mahkumlar. Birdenbire ayaklarımın dibinden kalktı ve kolumdan tutup garip bir şekilde tanıdık bir sesle bağırdı, "Kenan, sen misin?" Yarı inanmaz bir şekilde şaşkın bir şekilde tanıma ile sadece, "Bush, sen misin?" diye cevap verebildim ve bir uykulu çocuk ışıkla içeri girdi. Bir adam bulmasına şaşırdı. Ağır, buz gibi kürkler giymiş, sadece bir giysiler giymiş olan başka birini kucaklamıştı, keten gömlek ve çekmeceler. O küçük evde binbaşı Bush, Macri, Arnold, Robinson, Dodd ve ben buharlı bir etrafta toplandık. Ortadaki çam masa üzerinde duran semaver veya çay vazonu odamızda yaşadığımız maceraları, şansları ve aksilikleri konuştuğumuz Arktik kış. Bazılarımız Kamçatka'nın ucundan gelmişti. Bazıları Çin sınırından, bazıları Bering Boğazı'ndan ve biz hepimiz o gece Giziga'da buluştuk ve kendimizi ve birimizi tebrik ettik. Bir diğeri ise tüm güzergahın başarılı şekilde keşfedilmesi üzerine ana DYR Körfezi'nden Amur'a önerilen Rus-Amerikan telgraf hattı River. Orada toplanan farklı grup üyeleri, 7 ay, toplamda neredeyse 10.000 mil yol kat etti. Kış çalışmalarımızın sonuçları kısaca şu şekildeydi: Bush ve Mahud, binbaşı ve beni Petropavlovk'ta bıraktıktan sonra yola devam etmişti. Amur Nehri'nin ağzındaki Rus yerleşimi Nikolaevsky River ile birlikte bulundu ve batı kıyısının keşfine hemen başladı. Okhotsk denizinin bir parçası. Gezgin Tunguslarla birlikte seyahat etmişlerdi. Nikolaevsky ile Ayan arasındaki yoğun ormanlık bölgeden geçerek, Ren geyiklerinin sırtında engebeli dağların üzerinde biniyor. Okhotsk'un güneyindeki Stanavoy Sıra Dağları ve sonunda binbaşı ile 22 Şubat'ta ikinci yerde. Binbaşı tek başına keşfetmişti. Okhotsk denizinin tüm kuzey kıyısını ziyaret etmişti ve Okhotsk'ın 600 verst batısında bulunan Rus Yakutsk şehri, arayışta işçiler ve atlar hakkında İşe alma ihtimalini tespit etmişti. Lena Nehri boyunca yerleşimlerde 1000 Yakut işçi, her adam için yılda $60 ve satın alma ücreti ihtiyacımız olan kadar çok Sibirya atı var ve çok makul bir fiyatlar. Giziga'dan Okhotsk'a giden hattın bir güzergahını bulmuştu ve genel olarak keşif işlerini denetlemişti. Macri ve Arnold, K.A.S.'nin güneyindeki neredeyse tüm bölgeyi keşfetmişti. Ana DYR ve Altmiyan boyunca çok değerli bir şey kazanmıştı. Az bilinen gezgin Çukçu kabilesi hakkında bilgiler. Dodd, Robinson ve ben Giziga'dan 2 rota keşfetmiştik. Anadirk'ta ve ağaçlık nehirler zinciri bulmuştu. Bering Boğazı yakınlarında Pasifik Okyanusu ile Okhotsk Denizi ile bağlantılı. Yerliler her yerde barışçıl ve iyi niyetli bulmuştu ve birçoğu hat boyunca bu kişiler zaten kesim işleriyle meşguldü. Direkler. Ülke, her ne kadar kesinlikle lehlehi olmasa da, bir telgraf hattı inşası, enerji konusunda hiçbir engel yaratmadı ve azim üstesinden gelemedi. Ve kışımızı gözden geçirirken işte, dahil olduğumuz işin kendisinden memnun hissettik. Tamamen kolay olmasa da, en azından adil bir ihtimal vardı. Başarı.